sene kilolarca yaptığım nefis yağlı sirkeli kıl biber ya da sivri biber turşumuzun yapımına artık başlayabiliriz. Şimdi ben ilk olarak güzel bir şekilde yıkamış olduğum kıl biber, sivri biberlerimi doğrayacağım. Şimdi size doğrama büyüklüğünü de göstereceğim. Biberlerimizi aldık. Şu başlık kısımlarını ve dibinin kenarını da kesiyoruz. Ve istediğimiz büyüklükte doğruyoruz. Çok fazla küçük bir şekilde doğramanıza gerek yok. Zaten pişerken de yumuşayacak. Bu sefer çok küçük olursa eriyip gider. Bu sebeple şöyle çok küçük olanları hiç doğramadan bile atabilirsiniz. Ben genel olarak bu büyüklükte doğruyorum. Güzel çatala gelen bir kıvamı oluyor. Şimdi ben 3 kilo biberimi bu şekilde iri iri doğrayacağım. Doğradıktan sonra da yapacağım işlemleri size adım adım göstereceğim. Biberlerimizi güzelce doğradık. Şimdi sıra soymuş olduğumuz sarımsaklara geldi. Sarımsaklarımızı da öyle çok küçük bir şekilde doğramaya gerek yok. Sarımsakların boyutuna göre ben 2'ye ya da 3'e kesiyorum. Şöyle sarımsaklarım iri olduğu için birkaç parçaya böldüm. Bu büyüklükte doğrayabilirsiniz. Çok fazla küçültmenize gerek yok. Sivri biberimi ve sarımsaklarımı doğradım. Şimdi geldi maydanozlarımın doğranmasına. Maydanozları da yine aynı sarımsaklarda olduğu gibi iri iri doğruyorum. Küçük yapmanıza gerek yok. Zaten ısının etkisiyle çok çabuk bir şekilde sönüyorlar. 3 kilo sivri biber için bir demet maydanoz kullanıyorum. İsterseniz çok az da lezzet versin diye dereotu katabilirsiniz. İlk olarak sıvı malzemelerimizi tenceremize alıyoruz. 2 su bardağı zeytinyağı ilave ettim. İstiyorsanız 1 su bardağı ayçiçek yağı ve 1 su bardağı da zeytinyağı şeklinde yapabilirsiniz. Her 1 kilo için 1 su bardağı elma ya da üzüm sirkesi ilave ediyoruz. 3 su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Ve yine her 1 kilo içinde 1 yemek kaşığı iri turşuluk kaya tuzu ilave ediyorum. Burada 3 yemek kaşığı tuzum var. Son olarak da sıvı malzemelerime 2 su bardağı su ilave ediyorum. Sıvı malzemelerim kaynayıncaya kadar bekleyeceğim. Evet, sıvı malzemelerimiz kaynadılar. Sivri biberlerimizi yavaş yavaş sıvı karışımımıza aktarıyoruz. Ocağımızın altını da orta hararetli bir ateşe getirdik. Şöyle ilave ettikçe de yavaş yavaş karıştıralım. Tüm sivri biberlerimi tencereme aldım. Biraz kaynadıkça biberler yumuşamaya başlayınca sönecekler. Yavaş yavaş da renkleri değişmeye başlayınca piştiğini anlayacağız. Yine hemen doğramış olduğum sarımsaklarımı da alıyorum. Güzelce karıştıracağım ve tenceremin kapağını kapatacağım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve yumuşamaya bırakalım biberlerimizi. Evet, tenceremizin kapağını açalım. Şöyle bir karıştıralım. Ara ara bu şekilde yağlı sirkeli turşumuzu yaparken karıştırmamız gerekiyor ki alttaki yumuşayanlar üste çıksın ve eşit bir şekilde biberlerimiz pişsin. Evet, bütün biberlerim bu şekilde açık bir renk alıncaya kadar pişireceğiz. Çok fazla da yumuşatıp eritmememiz lazım. Çünkü konservenin kendi ısısıyla da biliyorsunuz ufak bir yumuşama olacak. Şöyle 1-2 dakika daha piştikten sonra alacağım. Tüm biberlerim güzelce soldu. Rengi normal koyu yeşil halinden açıldı. Şimdi
Bir demet maydanozumu ilave ediyorum. Yaklaşık 1 dakika daha pişirip ocağımın altını kapatacağım ve kavanozlarıma aktaracağım. Evet, turşum pişti. Şimdi kavanozlarımı aldım ve turşumu kavanozlarıma aktarıyorum. Önce eşit olarak güzelce hepsini paylaştıracağım. Sonra da kapaklarını örteceğim. Bu şekilde doldurmak yeterli gelecektir. Malzemelerimden tam 5 şişe turşu çıktı. Kalan suyu da şu şekilde bir cezveye aldım ve eşit ölçüde turşularımın üzerine döküyorum. Turşularımın kavanozunun kapağının kapatılması da ayrıca çok önemli. Şimdi size konservelerinizin ne şekilde kapatmanız gerektiğine dair çok önemli bir püf noktası vereceğim. Kapaklarımızı kapatmadan önce şöyle bir kağıt peçete alıyoruz ve bu şekilde bütün kavanozlarımızın kapak kısımlarını temizliyoruz. Peçetemizi aldık. Şöyle kavanozumuzun kenar kısımlarını güzelce temizliyoruz ve şöyle ıslak bir bezden yardım alarak ilk kullanım için aldığımız konserve kapaklarını 2 geri 1 ileri metodu ile kapatıyoruz. 2 geri 1 ileri metodu nedir? Bakın 1 2, bu sesi 2 kez duyduktan sonra bir defa ileriye doğru sıkarak kapağımızı kapatıyoruz ve kesinlikle 1 sene boyunca bozulmuyor. Şöyle ben diğer konservelerim için de aynı işlemi yapacağım. 2 gün sonrasında bu turşuyu yemeye başlayabilirsiniz. 2 günde kendine geliyor. Sunum haliyle de size göstereceğim. 2-3 gün içerisinde yenmeye hazır olan yağlı sirkeli turşum hazır. Gördüğünüz gibi rengi tamamen güzelce açık bir renk almış. Biz sabah kahvaltıda lezzetine, tadına baktık. İnanın çok güzel ve zaten senelerdir de yaptığım bir tarif. Bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten kahvaltılarda ya da 5 çaylarında favoriniz olacak bir tarif. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.